Örgüye yeni başladın ve keyifli masaüstü aksesuar örmek istiyorsun. İleri seviye bir örgücüsün. Keyifli bir bardak altlığın olsun istiyorsun. Ya da bir takı tutucu ya da bir gözlük tutucu. Sevimli, ağırlık koyduğumuzda hareket eden bir kertenkele çalışıyor olacağız. Basit örgü teknikleriyle şekillendireceğiz ve hızlıca örebileceksiniz. Tek yapmanız gereken adım adım videoyu takip etmek. Hadi o halde malzemeleri görelim ve hemen başlayalım. Altlık kısmının yapımıyla başlıyoruz. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Tığımla ipimi alıyorum, kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına alıyorum. Halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi alarak ilmek yapıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Önce bir tanesini örüyorum. Sonra ikisini bir örüyorum. İkisini bir örüyorum. Üçlü trabzanlarla öreceğiz. Şöyle tutabilirsiniz halkayı. Eğer elinizden kaçırıyorsanız parmağınızdan çıkarmadan da devam edebilirsiniz. Tekrar yapalım. Tığımın başına alıyorum. Halkanın içerisinden ilmek alıyorum. Bir seferde ikisini bir, ikisini bir. Toplam 11 kez tekrar edeceğiz. Halkayı çekiyorum, sıkıştırıyorum ve kapatıyorum. Bakın şimdiden kıvrılmayı elde ettik. Bir üst sıraya nasıl çıkıyoruz? Bir püf nokta göstereceğim. Burayı dikkatli izleyelim. Tığımdan çıkartıyorum ilmeğimi. İpimin üzerinden tığımla bu çektiğimiz zincir. Şöyle tepedeki zincire tığımla geliyorum. Çıkardığım ilmeğimi tığıma alıyorum ve arkaya çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Tığımı da küçülttüm. Tutuyorum. Aynı yerden bu kez arkadan ipimi ilmek alarak örmeye devam edeceğim. Aynı yerden yapacağız. Bakın bir sonraki ilmeği atlamadım. Sayımız değişmesin. İkisini bir örüyorum. 1, 2 zincir yükselttik. Bunu bir sayıyorum. Şimdi aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Arttırma yaptık. Bir sonraki ilmeğe yine 2 tane üçlü trabzan çalışıyoruz. Şimdi 11 tane üçlü trabzanımız vardı. Hepsine 2 tane yapıp sayımızı 22'ye çıkartıyoruz. Şimdi bir tane ördük. Bir sonraki ilmekten hemen 2 tane aynı yere örüyoruz. Bir sonrakine bir tane, bir sonrakine 2 tane. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Şimdi bir üst sırada bir tane yükselttik. Bir yanına bir tane daha üçlü trabzan. Bir sonrakinde aynı yere 2 tane. 1, 2 ördüm, bir tane arttırdım. Şimdi bütün sıra boyunca 2 tane üçlü trabzan, bir tane arttırma olarak ardı ardına bu işlemi tekrar edeceğiz. Bir üst sırada da 1, 2, 3 tane öreceğiz, bir tane arttıracağız. Tamamlayalım ve devam edelim. Şimdi kenar örgüsünü yapalım. Son trabzanı yaptıktan sonra şöyle karşıdaki ilmeğimden ipimi alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Bir tane kilitliyorum. Bakın şurası değil, bir önceki ilmekten ipimi alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Birçok farklı teknikle yapmış olduğum ters sık iğne teknikleri var. Onları da eklerim. Bir önceki bardak altlıklarımda çalıştık. Siz de eğer daha önce görmediyseniz videolarımdan faydalanabilirsiniz. Şimdi geriye dönerek her bir ilmeğe bir tane ters sık iğne örüyoruz. Eğer kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Ayrıca üye olarak da katıl butonuna basıp üye olarak da kanal ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Kanalda ördüğüm videolarda eğer PDF'li bir tarifse üyeler PDF'lerden ücretsiz yararlanabiliyorlar. Tariflerle ilgili püf noktaları verdiğim kısa özel videolarım oluyor. Tabi burada tarifi örüyoruz ama ayrıca verdiğim püf noktalarda da faydalanabilirsiniz. Üyelere özel yine videolarımı da izleyebilirsiniz. Şimdi ters sık iğneleri tamamlayalım ve kafayla devam edelim. Şimdi kafa için yine sihirli halkayla başlayalım. Bir kilitliyorum. 1, 2 zincir. Tığımın başına alıyorum. Halkanın içerisinden bu kez ikisini bir,
İkisini bir. Tığın başına alıyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini bir, ikisini bir. Şimdi bir tane yaptık. Zincirle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ikili trabzan yaptık. Çektim, kapattım. Aşağıya doğru kıvırıyorum. Şimdi zincirden en tepe kısmından bu ipimi de arada yürüterek alıyorum. Tığımdaki ilmeğimi çıkarıyorum. Zincirden tepesinden arkadan geliyorum. İlmeğimi alıyorum. Pürüzsüz bir sıra geçişi elde etmek için bu işlemi yapıyoruz. Aynı yerden arkaya bir tane zincir çektim. Bir kilitledim, bir tane zincir çektim. Şimdi aynı yere bu ipi de arada yürüterek ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir yanındakine geçiyorum. Buradaki ilmeği kaçırmayalım. Hepsine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Sayımız 14'e yükselmiş olacak. Şimdi bir üst sıraya geçelim ve her birine bir tane yaparak toplamda 14 tane ikili trabzan örelim. Şimdi döndük geldik. İlmek kaydırmayla sırayı birleştiriyorum. Şimdi sadece bu kısmı öreceğiz ve burada çok güzel bir teknik göstereceğim size. Örgünün düz yüzünden çevirmeden nasıl örebiliriz? 1, 2, 3 zincir çekiyorum, yükseliyorum. Bakın parmağımda ipim var. Alttan ipimi alıyorum. Şimdi bu ipimi arada yürüteceğim. Buraya koyuyorum ilmeklerin üzerine. Tığın başına alıyorum. Şimdi bunu bir saydık. Bir yanındakinden. Bakın bu ip arada kalacak. Alıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Tığın başına alıyorum. Bir sonraki ilmekten ikisini bir, ikisini bir. Bakın çektiğinizde bu ip tamamen boşta. Ama arada yürütüyoruz çünkü dönüp gelip buradan öreceğiz. 1, 2, 3, 4, şöyle çekiyorum biraz. 5, 6 ve 7. Bak şimdi bu ilmek, tığımdaki ilmek, arkadaki ip. Şimdi bu ilmeğe bir tane ilmek belirleyici takıyoruz. Bu ipi çekiyoruz. Küçültüyoruz. Dönüp geldiğimizde bu ilmeğimizi alacağız. Şimdi örgünün yine bu tarafındayım. Zincirin tepesinden alıyorum. Kilitliyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine bu ipi aradan yürütüyorum. 7 tane daha örelim. Bu tekniği sık iğne olur, üçlü trabzan olur, ikili trabzan olur. Bu şekilde düz yüzünden örmek istediğiniz, hep düzde kalsın örgülerim dediğiniz tığ işlerinizde uygulayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 7. öreceğim. Şuradaki ilmekten alıyorum. İp arada, aldım ipimi getirdim. Şimdi buradaki ilmek belirleyicideki ilmeği de alıyorum. Şimdi ne yapıyorduk biz? İkisini bir örüyorduk, ikisini bir örüyorduk. Şimdi buradaki üçünü bir örüyorum, ikisini bir örüyorum ve bitiriyorum. Şimdi bunu bu şekilde uzatmak istediğinizde uzatarak devam ettirebilirsiniz. Ama 2 sıra bu modelimiz için bize yeterli olacak. O yüzden ne yapıyorum? Normalde ipimi çekeceğim, sıkıştıracağım. Burada ilmek belirleyici takıp buradan devam edeceğim. Ama şimdi bunu ben artık keseceğim. Şuradan keselim. Çekiyorum ve bunu burada sabitliyorum. Ağız kısmının bir diğer tarafına öreceğiz. Bu ilmeği kullandım. Buradan ipimi sabitliyorum. 1, 2 zincir. Bir tane örmüş olduk. Bir yanındakine geçiyorum. Hepsine birer tane örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 14 ilmeğim vardı. 7'si bu tarafta, 7'si bu taraf. Şimdi burayı dönerek öreceğim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bunu atlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 tane ördük. 3. 4. 5. Şimdi bu son ikisini beraber öreceğiz. Ne yapıyorum? İkisini bir örüyorum. Tığımda bekletiyorum. Zincirin tepesine geçiyorum. İkisini bir örüyorum. Şimdi hepsini örüyorum ve kesmiş, azaltmış oluyorum. Burası alt kısmı olacak. Şimdi burası bizim ağız kısmımız. İpimi uzun keseceğim dikiş için. Kafaya dikeceğiz çünkü. İplerimi saklıyorum. Kırmızı parçayı nasıl öreceğiz onu görelim. Bu parçayı zincir çekerek öreceğiz. İpimi kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Tığın başına alıyorum. İkinciden zincirimi şöyle ters çeviriyorum. Oluşan kesik çizgilerden alarak örüyorum. Aldığım tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir kapatıyorum. Tığın başına alıyorum. Aynı yerden bir tane daha çalışıyorum. Tekli trabzanlarla örüyoruz. Tığın başına alıyorum. Aynı yerden bir tekli trabzan daha. Toplam 3 tane. Şimdi tığın başına alıyorum. Bir sonraki kesik çizgiye 1. Bir sonrakine örüyorum. 2, 3, 4, 5.
Şimdi sonda kalan ilmeğin içerisine 3 tane tekli trabzan çalışıyoruz. Ve zincirin diğer tarafına geçiyoruz. Zincir görüntüsünde bir oluşum var. Bunların ikisi tarafını da alarak öreceğiz. Şuradan tığımı alıyorum ilk ilmekten. Bu ipi de arada yürütelim. Karşılıklarından örüyorum tekli trabzanlarla. Bakın, arası açılmayan, boşluk bırakılmadan örülmüş bir parça elde etmiş olduk. Şimdi ilk ilmeğimden ipimi alıyorum. Tığımdakinden geçiyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincirle yükseliyorum. Tığımın başına alıyorum. Aynı yerde tekli trabzan, yine aynı yere tekli trabzan. 3 tane aynı yere örmüştük. Şimdi 1, 2, 3 tanesinin üzerine ikişer tane arttırma yapacağız. Şimdi buraya 2 tane çalıştık. Bir sonrakine 1, aynı yere ikinci. Bir sonrakine 1, aynı yere ikinci. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi tekli trabzan. Yine 3'ün aynı yere 3 tane yaptığımız ilmeklerin üzerine geldik. Bunlara da ikişer tane yapıyoruz. 3 tane arka arkaya arttırma. Dönüyorum karşı taraftan, devam ediyorum. Şimdi ilk ilmekten alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum ve parçayı tamamladık. Şimdi ipimi kısa kesiyorum. Çünkü kafayla beraber öreceğiz. Bakın, bu şekilde ağzının içerisine oturtacağız. Şimdi şuradan karşılıklı olacak şekilde ipimi sabitliyorum. Örgüyle birleştireceğim. Bakın, ağız kısmının içinden tığımı arkaya gönderdim. Bir tane kilitliyorum. Aynı yerden her iki parçayı da alacak şekilde ilmek çıkartıp sık iğne örüyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Karşılığından bir yerden şu ipi de arada yürütüyorum. Alıyorum bir sık iğne. Bakın, kırmızı ipte de karşı tarafta da atlamamaya dikkat edin ilmekleri. İpimizi sabitliyoruz ve göz yapımına geçelim. Ve bir projemizin daha sonuna geldik. Peki siz hangi amaçla kullanmak isterseniz yorumlarda yazın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.